540 Poligon kanalından herkese merhaba. Bir önceki videomuzda 2024 yılı içerisinde çıkması beklenen 5 adet TPS korku oyunundan bahsetmiştim. Şimdi ise yine 2024 yılı içerisinde çıkması beklenen 2.5D TPS karışık olarak 4 adet daha oyun tanıtacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk oyunumuz fazlaca hayranı bulunan Little Nightmares 3. Yayıncılığını Namco Bandai, yapımını ise Tarsier Stüdyo'nun üstlendiği Little Nightmares, 2017 yılında çıkışını yaptığı zaman ağızları açık bırakacak hikayesiyle oyuncuların gönlünde tat kurmayı başarmıştı. 2021 yılında Supermassive Games'in de katkılarıyla ikinci oyunu yayınlayan Namco yine oldukça iyi eleştiriler alarak başarısını devam ettirdi. Çıkacak olan serinin bu son oyununda ise yoluna sadece Supermassive Games ile devam edecek olan yapımın tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yine ilgiyi üzerinde toplamayı başardı. Bu sefer oyunda önceki oyunlarından bildiğimiz Six ya da Mono yerine Alone ve Love adındaki tamamen farklı özelliklere sahip iki karakteri kontrol edeceğiz. İlk iki oyunun aksine arkadaşımızla co-op olarak ilerlememize de olanak sağlayacak olan yapımın 2024 yılı içerisinde çıkışını yapması bekleniyor. Sıradaki oyun ise yine 2.5D korku macera türündeki One Way Home. Oyunun yapım ve yayıncılığını indie bir stüdyo olan Cyberhead üstleniyor. Little Nightmares'ten esinlenen bu oyunda Jimmy adlı bir çocuğun kıyamet sonrası başına gelen korku ve aksiyon dolu yolculuğu anlatılacak. İçerik olarak gizlilik, bulmaca ve bolca zombi kesmece vaat eden oyunun şu an halihazırda Steam üzerinden bir de oynanabilir demosu. Little Nightmares türünü seviyorsanız bu oyunda keyifli ve gerilimli zamanlar geçirtecek gibi görünüyor. 2024 yılı içerisinde çıkması planlanan yapımı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir diğer bahsedeceğim oyun ise Killing Antidote. Oyun, iki kişilik Çinli bir ekibin kurduğu Metal Star adlı bir indie oyun stüdyosu tarafından geliştiriliyor ve piyasada şu an için Çin işi Resident Evil olarak görülüyor. Hikayesi bakımından pek bir detay bulunmasa da aşina olduğumuz bir konu üzerinden ilerleyen hikaye, yine bir biyokimya şirketi olan XGenie Teknoloji'nin yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Z disease yani Z hastalığını araştıran Riona adlı bir gazetecinin başından geçenleri anlatacak. Yapımda karakter özelleştirmeden tutun da fırlatılabilir bıçak, balta ve ateşli silahlara, kıyafet değiştirmeden tutun da geniş yelpazede düşman çeşitliliğine kadar birçok açıdan zengin içerik sunacağı belirtiliyor. Şu an için Steam üzerinden oynanabilir bir de test demosuna sahip oyunun tam çıkış tarihi belli olmasa da 2024 yılı içerisinde çıkması planlanıyor. Son olarak bahsedeceğimiz bir diğer korku oyunumuz The Mute House. Son zamanlarda modern oyun dünyasında klasik tarzda korku oyunlarına olan ilgi artıyor. Eskiden popüler olan klasik korku oyunlarının nostaljik unsurları tekrar gözden geçirilip modern bir dokunuşla sunulunca oyuncular arasında talep görmeye başladı. Klasik oyunlar arasında Resident Evil ve Silent Hill gibi ikonik isimler korku oyunları için bir standart belirleyerek bu yükselen trende tabii ki ilham kaynağı oldular. Son zamanlarda Tormented Souls, Echoes of the Living, Damen Us gibi benzer tarzda oyunlar ortaya çıktı ve bu tarzın daha da geliştirilmesi için büyük bir heyecan yarattılar. The Mute House'da klasik hayatta kalma korkusunu modern çağa taşıyan ve hayranlar arasında dikkat çeken bir diğer isim olmaya aday. Oyun,
Emily adlı bir polis memurunun kayıp kız kardeşini bulmak için yaşadığı kasabada bulunan gizemli bir malikaneye girmesini konu alıyor. Emily, malikanede beklemediği şeylerle karşılaşacak ve hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalacak. The Mute House'un tam çıkış tarihi belli olmasa da 2024 yılı içerisinde oyuncularla buluşturulması bekleniyor. İçeriği beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.